Bu bölüm girişimcilere esnek ve paylaşılabilir ofis çözümleri sunan Officera'nın sponsorluğunda hazırlandı. 29 saatte fonlamamız bitti. 4 milyon TL değerlemeden fonlandık ve tabiri caizse her CTRL F5 yaptığımızda böyle o sayı doğrusu %5 ileriye gidiyordu. Yatırım alma kısmının değerli olduğunu bilir ama yatırım almak için çok da çalışmazdım. Yaşanan bazı şeylerden elimizde olan kısımlar var. Sonucunu bizim yapmadığımız ve sonucuna bizim hiç etki etmediğimiz şeyler var. Özellikle Orta Doğu'da dizi ve film ihracatından ötürü Türk dilini öğrenmeye dair ciddi bir merak var. Tekrardan başlasam, şu anki bilinçle başlasam, birincisi ve en önemlisi daha cesur olurdum. Ben Hasan Can Üretmenoğlu. 94 İzmir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi İzmir'de aldım. Ardından üniversite eğitimi için Yeditepe Üniversitesi'nde reklamcılık eğitimi için İstanbul'a geldim. Mezun oldum, kep attım. Ardından bizzat kendi ihtiyacım olan İngilizce konuşma pratiği işinden ötürü kendimi bir anda girişimci olurken buldum. Damdan düşercesine girişimciliğe atlayan birisiyim aslında. Çok planlı olan bir şey değildi. Kendimi kısaca girişimci olarak tanıtabilirim. Dediğim gibi 2018'de mezun oldum. 8 yıldır da girişimciyim. Yeditepe'de sağlam bir hazırlık okulu okumuş olmama rağmen üniversite 3. 4. sınıflara kadar aslında hep böyle dersin arka taraflarında olan ve İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkan, çekinen, hatta elimi kaldırırken bile böyle bir çekinceye düşen birisiydim. Şu an halihazırda birçok kişide, hatta yüz binlerce kişide, milyonlarca kişide bu sorun halen daha Türkiye bazlı olmak üzere devam ediyor. Naçizane BookieTalk olarak şu an bu konuda bir fayda üretiyoruz ama o dönem dediğim gibi bizzat kendi ihtiyacımdı. Mezun olana kadar bu süreç hep ilerletildi benim tarafımdan. Hep böyle ertelendi, ötelendi. Mezun oldum, kep attım. Ardından bizzat kendim Let's Continue in English'ten korktuğum için aslında o dönem kendim acaba bu kadar insanın burada bir ihtiyacı var, bir fırsat çıkar mı diye oturup düşündüm ve ardından BookieTalk'u tasarlarken kendimi buldum diyebilirim. BookieTalk'ta normal birebir seansların haricinde grup seansları var. Grup seansları şu demek aslında aynı zamanda katılımcının kendi seviyesine göre bir araya gelebildiği ve sosyal bir ortamın sunulduğu bir yer. Haliyle değil de sosyal bir ortamın en büyük göstergesinin yaşandığı bir olgu. O yüzden grup seansları var ve katılımcının seanstan sonrasında İngilizceye maruz kalabileceği, kapalı ya da açık gruplar kurabileceği, birbirlerine ekleyebilecekleri, mesajlaşabilecekleri, bahsettiğim gibi ilgi alanı veya yetenek bazında seanstan sonrasında da kendilerini İngilizceye maruz bırakabilecekleri bir komünite ortamını sunuyoruz biz. Bunu söyleyebilirim. Ve hali hazırda yerli ve milli bir şirket olduğumuz için de uluslararası olan rakiplerimize göre ortalama 3'te 1'de hesaplı kalıyoruz. Hem fiyat performans olarak hem de böyle bir komünite imkanı, böyle bir sosyal ortam imkanı sunmamız gibi bir artı avantajımız var. Kurumsal firmalara yönelik biliyorsunuz güzel çalışmalarımız var. Özellikle büyük kurumlardan hali hazırda yan hak olarak veya çalışanla şirketin ortak alım yaparak yapmış olduk. Kurumsal tarafta da fark olarak söyleyebileceğimiz faydalı çalışmalarımız var. Sanal speaker'ımız aslında şöyle doğdu. Bu AI çılgınlığının tabiri caizse başladığı ilk 2 sene öncesinde 2024 Nisan ayı itibariyle söyleyebilirim. ChatGPT o zaman daha 3.5'u yeni duyurmuştu ve belli API'ler işte Gemini ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu ortaya çıkmaktan öte daha yeni gelişmiş olan modellerini duyurmuşlardı. Biz de bu işin aslında bir şekilde yapay zekayla kendi işimizin, insanla birlikte olan işimizin entegre edilmesi gerektiğine kanaat getirdik ve hem ChatGPT'den hem de Gemini'den belli zamanlarda belli A/B testler yaparak API'ler aldık ve kendi çalışanlarımız başta olmak üzere 30 binden fazla katılımcımız bunları deneyimleyerek o API'yi almış olduğumuz firmaların haricinde katılımcılarımızın tek tek konuşmalarıyla birlikte aslında o dikeyde onların konuşma pratiği odağında uzmanlaşmalarını vesile olduk ve en önemlisi onlar konuştukça bizim arka tarafta data birikmesi bizim yapay zekamızın gelişmesine vesile oldu. Ben sorunuz vesilesiyle şuna cevap vereyim. Şu an mesela Türk Hava Yolları'nda kabin amirliği, kabin memurluğu tarafında o kadar çok Let's Continue in English'ten korkup bu tarafa hazırlanan insan var ki şu an bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de özellikle sivil havacılık özelinde bir mülakata hazırlanıyorsanız BookieTalk'taki sanal speaker'dan seanslar almanız sizi aslında mülakatta en az 2-0 ön plana çıkartacaktır.
ilk olarak ben yola çıktığım zaman Yeditepe'de ben %100 burslu okumuştum ve hem girişimcilik yönelimine dair herhangi bir şey yoktu hem de ailemde bak işte gir uluslararası bir şirkette çalış, büyük bir şirkette çalış, ne işin var girişimcilik ol diye. Klasik her bir girişimcinin aslında baştan ket vurma durumuna ben de başladım. Ama gel gör ki böyle içimde uçuşan o kelebekler çok da aslında durmama engel olmadı. Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir kitap buldum. Halen daha böyle aslında başucu kitabım gibi durur ve yabancıların Bible diye kabul ettikleri bir kitap. Bob Dorff'un Bir Girişimcinin El Kitabı diye olan bir kitabı. Ve orada iş modelleri, iş planları anlatılırken şöyle bir şeye denk gelmiştim ben. Sharing economy dedikleri işte bu paylaşım ekonomisi var Amerikanların ve bu paylaşım ekonomisinin aslında kısaca da söylemem gerekirse bilmeyenler şu an varsa halihazırda dinleyenlerin içerisinde Airbnb gibi, Uber gibi şirketleri düşünmek lazım. Airbnb dünyanın en büyük emlak şirketi fakat bir tane kendi emlağı yok. Gayrimenkulü yok. Uber dünyanın en büyük transportation şirketi fakat bir tane kendi aracı yok. Haliyle bunu bir yazılım vasıtasıyla, paylaşım ekonomisiyle yapabiliyor. Ben de o dönem kafeler aracılığıyla bu işi kafelerin atıl kapasitesini yani düzenli olarak bir masasını belli bir saat çerçevesinde düzenli olarak kiralatıp orada o yabancı eğitmenle o konuşma pratiği yapmak isteyen kişileri bir araya getirip bundan bir para kazanabilir miyim diye başladım. Ardından bu süreci geliştirmek için çünkü damdan düşercesine girişimci olduğum için burada üstad olabilecek, burada mentorluk alabileceğim neresi var dediğimde bilgiyi ticarileştirme merkezi benim karşıma çıktı. Ve 2019 Kasım'daydı bir laptopla BTM'den içeriye girdim ve aklımda bir kendimce parlak bir fikir ve bir kafe ortamında MVP diye tabir edebileceğimiz bir prototipimiz vardı. Ufak tefek işliyordu ama Bookietalk'u ve Bookietalk'un gelişimini herhalde BTM'den önce ve BTM'den sonra olarak lanse etsek yanlış olmaz. Çünkü hem BTM'de aldığımız mentorluklar, kendimizden yaşça büyük olan girişimcilerden almış olduğumuz faydalar, onların bilgileri, tecrübeleri, yatırımcı ağına erişim bu konuda çok fazla fayda sağladığı gibi yanımda oturan ve ön kuluçka dediğimiz şirketleşmeden öncesindeki tarafta yanımda oturan kişi Emre, şu anki ortağım, o dönem bir QR kod menü işi yapan birisiydi ve bana yazılımcı olarak, dostane olarak çay kahve içtiğimiz zamanlarda Hasan bak işini şu şekilde yazılım ekleyebilirsin, bu şekilde yazılıma daha fazla entegre edebilirsin diye fikirler verirken o yakın dostluğumuz pandeminin de 2020 Mart'ta bizi evlere itmesiyle birlikte arayıp bir gün Emre'yi konuşmama vesile oldu ve dedim ki Emre sen benim yerimde olsan şu an ne yapardın bir yazılımcı olarak dedim. Yaklaşık bir 5-6 dakika hiç es vermeden kendi sürecini anlattı. Ben şöyle yapardım, şöyle yapardım, şöyle yapardım diye. Ve aslında tam olarak kafamda olan vizyonu tarif etmiş oldu Emre. Ve dedim ki gel bu işi biz birlikte yapalım dedim. Çünkü aynı vizyonu, aynı anlamı yüklediğimizi gördüm ben. O yüzden BTM tarafı bize çok değerli mentorluklar, yatırımcı ağlarına erişim kattı ama şükürler olsun çok değerli de bir ortak kattı. Aynı hayale inanan, aynı vizyona inanan, bir zincir gibi birbirini tamamlayan bir ortak bulabilmek çok zor. O yüzden buradan sağ olsun sevgili Emre'ye de bir selam yollamış olayım sizin vesilenizle. BTM tarafı bizde bunlara vesile oldu. Çok fazlasıyla vizyonumuzu, fikrimizi açmamıza vesile oldu her şeyle. Kurumsal şirketler bizden çok fazla şey alıyor. Birincisi ve en önemlisi şirketlerde son 10 senedir turnover dediğimiz işin giriş çıkış oranı çok fazla arttı. O yüzden kurumsal şirketler özellikle kurumsallaşmaya çalışan ve kurumsallaşmış olan şirketler diyelim buna ikisine dahil ederek çalışanlarına bir yan hak sunarak çalışanlarını aslında elde tutmak da istiyorlar. Elde tuttukları çalışanı gerçekten daha değerli bir hale getirip o çalışana değer vermenin haricinde açıkçası şirketin yıl sonu cirosunun artmasına da vesile olmasını istiyorlar. Çünkü çalışana verilen her bir doların 2.40 dolar olarak geri döndüğüne dair Harvard Business Review başta olmak üzere iş dergilerinde de çok ciddi makalelerce bunların çıktıları var. İngilizce konuşma pratiği de Türkiye'de mass bir ihtiyaç diyebileceğimiz büyük bir kitlenin ihtiyacı. Haliyle bizim en büyük müşteri kitlemizde de şunlar var. Dediğim gibi kurumsal şirketler, kurumsallaşmaya çalışan şirketler, özellikle organize sanayi bölgesindeki şirketler. Çünkü ihracat tarafında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bizim demir çelik işi yapan, Gaziantep'te çorapçı olan müşterimiz var. Afyon'da mermer ihracatı yapan bir şirketimiz var. Çünkü bunların ihracat departmanları var. Bunların satın alma departmanları var ve bunlar her gün bilfiil en az 3-4 saat günde mesajlaşarak veya konuşarak, speaking dediğimiz anlamda konuşarak halihazırda İngilizce pratiği yapıyorlar. O yüzden onları sunuyoruz. Dediğim gibi turnover olmaması için yani aslında en başta sebeplerden bir tanesi. İkincisi çalışanını değerli hissettirip onların içeride kalmasının haricinde çalışana maddi yatırım yaparak bunun yıl sonunda ciroya katkısının olmasını istiyorlar.
istiyorlar. Üçüncüsü ve en önemlisi dediğim gibi onların kişisel gelişimine destek olmak istiyorlar. Yani bunu bir wellness gibi de düşünebilirsiniz bir açıdan. Çünkü nasıl ki bir psikolog, bir diyetisyen hizmeti veriyorsanız bir konuşma pratiği tarafında kişisel gelişimine de o önemini hissettirdiğiniz zaman o çalışanın iyi hissetmesine de vesile oluyorsunuz çünkü. Öyle söyleyebilirim. Ana hatlarıyla bu sebepler var. Tabii ki de her şirketin farklı alım yapma sebebi var ama ana hat bu 3 sebebi söyleyebilirim rahatlıkla. BTM'de yatırımcı ilişkileri tarafında çok da sevdiğim, buradan selam olsun, Huzeyfe adlı bir arkadaşımız vardı. Şu an Denizbank'ta kendisi, akvaryumda çalışıyor. O dönem kendisi BTM'den ayrılıp yeni kurulan bu fon bulucu tarafına gitmişti ve orada girişim şirketlerinin yatırıma hazırlanmadan öncesinde Scout dediğimiz girişim tarama tarafında çalışıyordu. O dönem ben de kendisini yakından tanımış olduğum için bir sordum. Hani biz böyle yatırım arıyoruz. Bak ilk yatırımımız bizim Alesta Yatırım VC. Bizim halihazırda güçlü bir VC var yatırımcı olarak arkamızda ama hani bu kitle fonlama nedir? Herkes bir şey söylüyor dedik. O dönemde Türkiye'de biz ilk konuşmaya başladığımızda hani biz Kasım 2021'de çıktık ama sanıyorum 1-2 ay öncesiydi. Herhalde Eylül 2021 falandı ve Türkiye'de 3-4 tane şirket vardı daha fonlanan ve fon bulucu tekti bunu yapan. Ardından biz hemen sürece başladık. Anlattı süreci, işin bürokratik tarafını, işin faydalarını, oluşabilecek olumsuz taraflarını da anlattı en dürüst bir şekilde ve biz 1 Kasım 2021'de kendimizi fonlanırken bulduk. Ve Türkiye'de 10. kitle fonlanan şirket olduk. Çok güzel şeyler öğrendik bu süreçte. Çok güzel bir heyecan yaşadık. Onu da anlatmış olayım. 1 Kasım 2021 pazartesi biz fona çıktık saat 10'da ve 29 saatte yani 2 Kasım Salı günü saat 14.30 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Fonlamamız bitti. 4 milyon TL değerlemeden fonlandık ve tabiri caizse her CTRL F5 yaptığımızda böyle o sayı doğrusu %5 ileriye gidiyordu. Çünkü çok ciddi bir kırılım yaşadık. Bizden önce en erken 10 gün önce fonlanmıştı. Biz 29 saate kadar düşürdük onu. Bizden sonrasında tabii rekor egale oldu ama en büyük kırılımlardan bir tanesini de biz yaşamış olduk. Güzel bir süreç oldu. Ardından fon bulucudan aldığımız para da bizi büyütmemize vesile oldu ve 13 ay kadar sonrasında da ikinci kitle fonlama şirketi olan Fon Angels'ta fonlandık. Şu an Fon Angels tabii daha fazla fonlama talebi oluşturdu. Biz de ikinci tarafta Fon Angels'ı tercih etmiş olduk ve Fon Angels'ta da ikinci kitle fonlamamızı gerçekleştirdik. Toplam ilk Alesta yatırımımızla birlikte 1071 tane yatırımcımız var şu an. İki farklı kitle fonlamada fonlanan da tek girişimiz. Siz de takdir edersiniz ki fon bulucuda oluşan o yatırımcı kitlesini sign up dediğimiz kayıt olma sürecini yaptırtıp Fon Angels'ta tekrardan kayıt ettirebilmek çok zor. Hikayemizi biz tekrardan, hatta rakam söylemem gerekirse 554 yatırımcımız vardı. Tam yarısını, %50'sini, 270 tanesini Fon Angels'ta kayıt ettirip burada yatırım yaptırmaya ikna ettik aslında. Bunu söyleyebilirim. Bu da takdir edersiniz ki oldukça zor bir süreç ama Booktalk hikayesi, vizyonu sağ olsun yatırımcılarımız da harekete geçirdi. Booktalk aslında şu an halihazırda dijital bir konuşma pratiği platformu. Fakat biz 2027'ye dair olarak yapay zeka tarafına entegre ettiğimizi ve yapay zekada kendi tarafımızı çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Evet, belli API'ler aldık. API'lerin haricinde kendi yapay zeka modellerimizi de çıkartıyoruz şu an. 2027 yılına kadar bir lansman yapıp bunu da duyurma tarafındayız. Açıkçası bir senedir ertelediğimiz bir Türkçe konuşma pratiği tarafı var. Orta Doğu bölgesinde Türkçe konuşma pratiği yapmak istiyoruz. Müsaadenizle kısaca bunu da ifade edeyim. Özellikle Orta Doğu'da dizi ve film ihracatından ötürü Türkçe dilini öğrenme, Türk dilini öğrenmeye dair ciddi bir merak var. Dediğim gibi dizi ve film bu tarafı fazlasıyla iştahlandırdı. Haliyle dolar ve euronun bu kadar artmasıyla birlikte biz de girişimci olarak her bir kriz ortamı bir fırsat ortamıdır bakış açısıyla, düsturuyla bakıyoruz. Ve sonuçta burada bizim İngilizce konuşma pratiğinde, aplikasyonumuzda eğitmen ve öğretmen tarafını bir araya getiriyoruz. 30 binden fazla katılımcı kullandı. 30'dan fazla çok önemli kurum burayı kullandı. Ciddi bir know-how var burada. Ciddi bir operasyonel güç var takdir edersiniz ki. Bunun aynısını Türkçe konuşma pratiğine evireceğiz 2027'ye kadar inşallah ve bu tarafta aslında amacımız Türk Dili Edebiyatı, Türkçe öğretmenliği gibi bölüm mezunlarını istihdam ederek hem orada Türk lirası harcayıp hem de özellikle Türkçe öğrenmek isteyen Araplardan hem dolar kazanıp kendi ülkemize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz. Hem de dediğim gibi kendi insanımızı da istihdam ederek naçizane ülkemize burada bir milli bir görevimizi de yapmak istiyoruz. Şunu söyleyebilirim. Yapay zeka tarafına kendi modellerimizi yaptığımızı ve daha da ilerleyen
ilerleteceğimizi söyledim. Bir de konvansiyonel tarafa dair, daha doğrusu konvansiyonelde olan kişileri dijitale geçirmeye dair bir şeyimiz var. Çok basit ifade edeyim. Örnek veriyorum, Ümraniye'de bir dil kursu, bir şubeli veya iki şubeli diyelim. Genellikle müşteri bulduğunda bir dershane binası gibi düşünün. Takdir edersiniz ki bulunduğu binanın bir 5 kilometre, belki 10 kilometre yarıçapında genellikle iş alır bu şirketler. Biz BookieTalk'ta kullanmış olduğumuz yazılımı bir SaaS gibi aslında onlara aylık olarak kiralamak gibi bir hedefimiz var ve kiralayarak bu şirketler sadece 5-10 kilometre yarıçapına değil, yapacakları doğru dijital pazarlama çalışmalarıyla, örnek veriyorum, Başakşehir'den de müşteri alabilecek, şehir dışından da müşteri alabilecek, yapmış olduğu reklam kampanyasına göre belki yurt dışından da müşteri alabilecek. Neye istinaden bunu söylüyorum? Çünkü açmış oldukları Google Meet seanslarıyla birlikte seanslarını tamamıyla dijital olarak yapabilecek, seans bittikten sonrasında seansta konuştukları konular öğrencilere gelebilecek, seansın yani dersin kayıtlarını izleyebilecek, ardından o öğrenciler ders bittikten sonrasında alıştırma yaparak İngilizceyi seanstan sonrasında da dersten sonrasında maruz kalabilecekleri bir komünite imkanını sağlayacak, alıştırmalar yapabilecek. En önemlisi dediğim gibi kayıtları izlemesinin haricinde dijital bir dil kursu ortamı olacak ve neredeyse hesaplı ücretlere dil kursları da bunları satın alarak hem müşteri portföyünü arttırmış olacak hem de özellikle online'dan ötürü gelemedikleri müşterilere bu şekilde portföylerini genişleterek yeni bir katma değer alanı sağlamış olacağız. Dediğim gibi konvansiyonel tarafı dijitale çevirerek. Tekrardan başlasam, şu anki bilinçle başlasam, birincisi ve en önemlisi daha cesur olurdum. Ki naçizane korkularıma rağmen harekete geçen bir insan olmama rağmen herhalde daha korkusuz davranırdım, daha cesurca davranırdım. Çünkü hayatta düşmek kalkmak her zaman var, girişimcilik de bu işin doğası. Ortağım Emre ile daha erken rastlaşmaya veya ortağım Emre gibi aynı vizyonu, aynı hayali kurduğum bir ortak bulmayı daha erken yapmaya çalışırdım. Ortaklı işe başlamak, birlikte birbirini tamamlayabilen, aynı hayale yürüyen bir ortak bulabilmek çok değerlidir. O yüzden iyi bir ekip kurabilmek çok önemlidir. Çünkü daha iyi bir ekibi daha erken kurmaya çalışırdım. Onu söyleyebilirim 2018'e dönsem. Ve bahsetmiş olduğum gibi yatırım alma kısmının değerli olduğunu bilir ama yatırım almak için çok da çalışmazdım. Yatırımcıya harcayacağım veya yatırım ararken harcayacağım zamanın yerine ürünümü, hizmetimi, hedef kitlemi daha fazla tanımaya emek verirdim. Çünkü şu unutulmasın, çok klişedir ama yatırımcıdansa müşteri en büyük yatırımcıdır ve çünkü para verir ama hisse almaz kısmını. Yatırımcı aramaktansa, dediğim gibi yatırımcıya arayacağımız vakittense daha fazla müşteriyi daha iyi anlamaya vakit harcardım. Böyle 3 tane şey söyleyebilirim. Her şeyiyle ölçemediğiniz, her şeyiyle kontrol edemediğiniz bir düzende kendinizi sadece ve sadece kontrol edebildiklerinizin sonuçlarıyla sevindirin veya üzülmeye yönlendirin. Yani bunu yönetebilmek de çok zor. Çünkü başarılı bir girişimcilik aynı zamanda başlı başına doğru bir stres yönetimini de gerektiriyor. Şöyle bir örnekle ifade edeyim. Biraz önce fon modülünden bahsettik. 1 Kasım 2021'de fona çıktık saat 10'da ve 2 Kasım saat 14.30'da bittiğini söylemiştim hatırlarsanız ve 480.000 TL'lik bir yatırım turu tamamlanmıştı. Dolar o zaman 9.55'ti ve 50.000 dolardan biraz fazla yapıyordu. Biz 10. kitle fonulan şirket olduğumuz için hem MKK hem Takas Bank hem de SPK'daki diğer kurumlar bu işte daha yeni öğreniyorlardı ve süreç 56 gün sürdü. Paranın bize gelmesi tam anlamıyla. 28 Aralık'ta gelmiş oldu bize. 56 gün sürdü ve para bize geldiğinde dolar 13,5'tu ve dolar bir anda 36.000 dolarlara kadar düşmüştü. Bu bizim için şöyle bir pahalı dersi yolun başında girişimciler olarak hem benim için hem ortağım Emre için. Yaşanan bazı şeylerden elimizde olan kısımlar var. Sonucunu bizim yapmadığımız ve sonucuna bizim hiç etki etmediğimiz şeyler var. Çin'de birisi bir yara sayıyor ve siz burada korona adı altında etkileniyorsunuz. Evden dışarı çıkamıyorsunuz. O yüzden insan olarak elimizden geldiğince kendi etki alanımızda olan şeylere sevinmeye, kendi etki alanımızda olan şeylere üzülmeye dikkat edelim. Kendi elimizde olmayan şeylerden ötürü sevineceğimiz şey yine sevinelim ama üzüleceğimiz şeylerde de kendimizi suçlamayı, şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim demeyi bırakmayalım. Odak noktan kendi yaptıkların ve kendi etki alanın olsun. Oluşabilecek olumsuzluklarda lütfen kendini çok fazla üzme. Emin ol o olumsuzluğun muhakkak olumlu bir tarafı da vardır.
Sevdiğim bir arkadaşlarımdan ama uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşlarımdan bir tanesiyle oturdum. İşi online'a çevirdikten sonrasında ve Hasan dedi, sen dedi İngilizce konuşma pratiğine dair ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlıyorum. Ben dedi bir platform buldum. Şöyle çok iyi, böyle çok iyi. Bak seans bitti hemen beni aradılar. Uluslararası rakiplere göre fiyatları da oldukça hesaplı. Şöyledir böyle canı gönülden tavsiye ediyorum dedi. Kendisiyle uzun zamandır konuşmamıştık. Ben de biraz mezun olduktan sonrasında kendimi işe kapattığım için görüşmediğim arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Benim de Bookietalk'u kurduğumu bilmiyordu. Ve ben de hangi şirket deyip bir anda girişimci merakıyla merak ettim. Acaba hangi şirket bu kadar keyifle anlatıyor dedim. Bookietalk adında bir şirket ve %100 yerli ve milliymiş dedi. Gerçekten o gün çok gururlanmıştım. Beni gururlandırmıştı. Naçizane kurduğumuz, sıfırdan büyüttüğümüz bir işin insanların hayatına dokunuyor olması beni çok tebessüm ettirmişti. Çok gururlandırmıştı. O yüzden yola çıktığınız zaman yol görünür diyor ya Mevlana. Tam olarak aslında nelerle nasıl karşılaşacağınızı hiç bilmiyorsunuz ama ne olursa olsun yolda kalmak bence her şeyden güzel. Bu yabancıların dediği enjoy the way lafı var biliyorsunuz. Hani yoldan keyif almak, haz almaya yönelik. Yolda kalmak bence işin en güzeli. Ben ekibe de her zaman onu söylüyorum. Sonu güzel olmasına gerek yok. Yolu güzel olsun. Yoldan keyif alalım. Yoldan keyif almanız dileğiyle diyelim. Bir ve en önemlisi girişimci girişken olması gerekiyor. Lütfen evde kalmayın. Aktif olmaya bakın. Şehir dışında, yurt dışında, online'da olsa bol bol etkinliklere katılın. Biz kişinin kurumdan önce geldiği bir sosyolojiyiz. O yüzden bol bol insan tanımaya bakın. İnsan kazanmaya bakın. Girişken olun derken bunu demek istiyorum. Bol bol insan tanıyın. Network yapın. Bunları söyleyebilirim. İkincisi cesur olun. Hata yapmaktan korkmayın. Bugün insanlar Türkiye'de hata yapmaktan korktukları için İngilizce konuşma pratiği yapamıyorlar. Çünkü bir şey söyleyeceğim ama yanımdaki insan benimle dalga geçer mi, güler mi endişesini yapıyorlar. Lütfen hata yapmaktan korkmayın. İlk batan siz olmayacaksınız. Son batan da emin olun ki siz olmayacaksınız. O sebeple cesur olun. Üçüncüsü ve belki de bence en önemli şeylerden bir tanesi ne olursa olsun en azından bir finans 101 bilgisi olsun diyelim. İlk iki söylediğim şey biraz daha manevi tavsiye gibiydi ama üçüncüsü de biraz daha maddi girelim. Özellikle bir şirketin kurucusu veya kurucu ortağı olacaksanız lütfen bir finans 101, finans 102 bilgisi olsun. Bu ülkede temel parametreler çok çabuk değişiyor. Enflasyon, dolar çok ciddi artıyor. O yüzden temel bir ekonomi bilginiz, özellikle temel bir finans bilginiz, ekonomi, finans, muhasebe bu üçgen olarak bunu düşünürseniz bu üç ayağı 101-102 seviyesinde bilirseniz çok rahat edersiniz. Eğer olmazsa hep başkalarının ağzına bakarsınız. Ne yapsak, bir yerden bir tüyo mu alsak, bir yerden bunu nasıl yapsak diye verirsiniz. Böyle bir öneride de bulunarak kapatabilirim diye düşünüyorum naçizane.